Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment Merhabalar, ben Alp Kargören. Etkolomi bünyesinde Sales Manager olarak görev yapmaktayım. Bir önceki programları izlediyseniz beni tanıyor olabilirsiniz. Bugün çok kıymetli ekip arkadaşlarımla birlikte bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizi tanıyalım sevgili arkadaşlar. Merhaba, ben Melek Oruç. Etkoloni ailesinde Senior Interactive Designer pozisyonunda yer alıyorum. Merhabalar, ben de Arda Ben Türk'üm. Etkoloni'de interaktif video prodüser olarak çalışıyorum. Her ikimiz de Spotify özelinde marka ve kullanıcıları buluşturduğumuz alanlar tasarlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Haydi gelin şimdi sorularımıza geçelim. Bildiğiniz gibi Spotify en önemli özelliği olarak gösterebileceğimiz maksimum kişisellikte müzik deneyimi yaşatmayı çok önemseyen bir mecra. Ve sizlerin de, ben böyle düşünüyorum en azından, yapacağınız kreatifler kullanıcı ve markaya doğrudan sesleniyor. Hatta onları bir araya getiriyor olması lazım. Bunları yapmak için tasarımlarınızda ne gibi şeyler uyguluyorsunuz? Spotify kullanan kitleyi çok iyi tanıyabildiğimiz bir mecra olduğu için biz bu kitlenin dinlediği müzikleri öncelikle analiz ediyoruz. Daha sonra bu kişilerin modlarına uygun olan playlistler öneriyoruz. Aslında burada yaptığımız tasarımlarda temel kategorimiz kullanıcının dinlediği müzikler. Tamamen müziklerden yola çıkarak tasarımlarımızı şekillendiriyoruz. Örneğin bir araç kullanıcısı sürekli araç içerisinde hareket ederken hareketli müzikler dinliyorsa biz öncelikle bu kullanıcının playlistini analiz ediyoruz ve ona uygun hareketli, dinamik, güçlü tasarımlarla güçlü playlistler öneriyoruz. Melankolik dinleyen kullanıcılara da daha hareketli, daha dinamik müzikler, hani onu yönlendirebilecek tasarımlarla Aslında bir nevi üzgünse gününü neşelendirmek için pop müzik dinliyorsa popun renklerini, doğasını yansıtmak için onun hissettiği ruh haline gerçekten hitap edecek tasarımlar yapıyorsunuz ve bence bunu iyi yapıyorsunuz. Yani şöyle mesela ben melankolik müzikler dinliyorsam ve tasarım stilinde yine gri, soğuk tonlarda bir tasarım gördüğüm zaman benim modumu da yükseltmiyor. Bu daha da çöküşe uğruyorum ve sürekli melankolik müzikler dinlemeye devam ediyorum. Aslında biz burada marka algısıyla birlikte kullanıcıyı tasarımla yönlendirerek hem onun modunu da yükseltmeye çalışıyoruz. Kullanıcıya farklı şarkıları keşfetmesini de sağlamaya çalışıyoruz. Spotify'ın Türkiye kitlesine baktığımız zaman kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun uygulamayı ücretsiz kullandığını görüyoruz ve yaptığımız tasarımlar aslında bu büyük çoğunluğa hitap ediyor ve genellikle büyük kitlelere ulaşmış oluyor yaptığımız tasarımlar. Harika. Kullanıcılara maksimum seviyedeki kişisel müzik deneyimini sizler de çok güzel bir şekilde tasarımlarınızla aslında aktarıp bizlerin markalara bunu anlatma konusunda işimizi oldukça kolaylaştırdığınızı söylemek isterim. Bunun için de çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Devam edelim şimdi ikinci soruyla. Peki bu güzel tasarımları hazırlarken kullanıcılara nasıl bir dilde tasarımlar oluşturarak sesleniyorsunuz? Tasarım yaptığımız kullanıcıların müzik dinleme zevklerini öncelikle ele alıyoruz. Onların duygularına hitap etmeye çalışıyoruz genellikle. Tabii bunları yaparken kullanıcıya oyuncaklı işler sunmaya önem gösteriyoruz. Yine tasarımlarımız Spotify'ın ruhuna uygun oluyor ve aynı dinamizme sahip güçlü tasarımlar çıkartmaya çalışıyoruz. Örneğin mikrosite ve mastetek tasarımlarımızdan bahsedebiliriz. Bu alanlar hem tasarlaması çok zevkli hem de kullanıcının ilgisini çeken yerler. Televizyonda olduğu gibi kullanıcılara alakasız reklamlar göstermiyoruz biz bu tasarımları yaparken. Ama yine televizyonda olduğu gibi güçlü video efektleri ve güçlü tasarımlarla markaların reklamlarını sunmuş oluyoruz. Spotify'ın Big ve Bold alanındaki bannerlarıyla kullanıcıları yakalayıp onların reklam alanlarını elimize geçiriyoruz. Mastertech'i tasarlarken ne gibi şeyler uyguluyorsunuz mesela? Sizin en çok keyif aldığınız, yapmaktan en çok keyif aldığınız şey ya da yaparken abi bunu yapmakta zorlanıyorum gerçekten dediğin anlar oluyor mu? Ben de bir kullanıcı olarak hoşuma giden tarzdaki reklamları böyle şaşkın bir şekilde izliyorum. Biz de kullanıcılarımıza, Spotify kullanıcılarımıza Spotify Hack projesi sayesinde onları bir anda
ne oluyor bu Spotify arayüzüne dedirtecek hackler yapıyoruz. Yani oradaki playlist kutularındaki animasyonlarımız, orayı kırmamız, dökmemiz ve bu müziği dinleyen kullanıcıyla markanın özleştiği bu hack sonunda da playlist tasarımları Aslında toparlı. bu projenin adına Mass Effect dememizi en iyi açıklayan Evet. şekli bu diye düşünüyorum. Ben de mesela bir kullanıcı olarak bu gibi tasarımlarla karşılaştığım zaman bir ne oluyor algısı oluyor bende. Tabii, Spotify ekran bir Aynen. evrim geçiriyor resmen baktığınız zaman ve markaya hiçbir ilgim olmasa da, ki böyle bir şey olması çok mümkün değil. Gerçekten iyi çalışan bir hedefleme Evet. özelliği var Spotify'ın. Dolayısıyla doğru insana doğru içeriği gösterip bir de bunu böyle evrimleştirilmiş bir şekilde gösterdiğimiz zaman algı ve etkileşim de kat kat büyüyor baktığımızda. aynen öyle. Uzun zamandır bir arada olduğumuz, birlikte çalıştığımız için ben biliyorum ki siz sadece Spotify projeleri tasarlamıyorsunuz. Şunu merak ediyorum, birçok insan da bunu merak ediyordur diye düşünüyorum. Bir Spotify projesi tasarlamakla başka bir mecranın projesini tasarlamak arasında ne gibi farklar var mesela? Siz nasıl kreatif açıdan bunu açıklayabilirsiniz? Örneğin display reklam modellerimize baktığımız zaman bunlar genellikle küçük alanlarda yapılan tasarımlar oluyor ama Spotify'ın alanı bizim için çok büyük bir alan ve istediğimiz tasarımları istediğimiz güçte ve alevli efektler vesaireler kullanılarak çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Aynı şekilde markaların hali hazırda web siteleri olduğu için zaten buradan web sitesindeki tasarım stillerini göz önünde bulundurarak da onları bu tasarım prensiplerinde hazırlanmış güzel masketekler ve mikrosite alanları sunmuş oluyoruz kullanıcılarımıza. Yani bizim için bu alanlar her zaman daha güzel oluyor tasarlamak. Tabii daha geniş bir oyun alanı olduğu için sizlerin Aynen. de kreatifliğinizi gerçekten sonuna kadar yansıtabileceğiniz bir alanınız olmuş oluyor Mastetek ve mikrositeler. Aynen öyle. Tabii yine banner alanlarıyla kullanıcıları bu Mastetek'te sunduğumuz dili destekliyoruz. Aynı şekilde audio spotlarımızla da destekliyoruz yine. Küçük tasarım kutucukları hazırlıyoruz. Onlara tıklayan kullanıcılar Mastetek'lere, mikrositelere ve farklı audiolara bağlanarak devam edebiliyorlar. Peki şimdi böyle güzel işler yapıyoruz. Evet, satıyoruz, satışını gerçekleştiriyoruz, ikna ediyoruz, etkileşime geçiriyoruz insanları. Peki yapmakta ne kadar zorlanıyorsunuz bunu? Yani insanlardan, markalardan ya da ekip arkadaşlarınızdan çok fazla revize alıyor musunuz? Yoksa tık diye böyle yaptığınız gibi geri gidiyor mu bu işler? Yani ben şundan bahsedeyim. Bence genellikle Mastetek alanında çok fazla revize almıyoruz. Çünkü kullanıcıların şok olması gibi bu alanlarda aslında bizim müşterilerimiz de bu videoları izlerken şok oluyorlar. Ama mikrosite tasarımına geldiğimiz zaman sonuç böyle çok ücra noktalara gidebiliyor. Burada çok fazla revizeler alıyoruz. Hatta 10, 15, 20'ye kadar ulaşabiliyoruz. İşte butonları 2 tık sağa alalım, bir tık sola alalım klasikleri vardır. Biz de onları yaşıyoruz. Yani aslında Aynen. ben kendi görüşümü söyleyeyim orada. Mastetek alanında var olan bir videoyu Spotify dünyasına uygun bir şekilde düzenlemek var. Bir de mikrosite tarafında sıfırdan bir şeyler Evet. yapmak var. Aslında orada birazcık zorluklar baş Devreye gösteriyor. İşte logoyu bir tık küçültelim mi, bir tık sağa alalım mı gibi. Aynen. Aslında Diğerinde sektörümüzün en çok duyduğu revize cümlelerini sizler de doğal olarak duyabiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani Dijital mesela ve- Mastetek'te zaten insanlar videoyu gördükleri için, yani marka daha çok revize sürecinde, marka zaten kendi videosunu gördüğü sürece çok fazla problem olmuyor, dediğin gibi hazır bir şey. Zaten hani sen olan reklam güzel videonun üzerine ekstra güzellikler katıyorsun. O adam diyor ki o çok zaten güzellik. O bayağı güzel olmuşuz biz, artık bunu yayınlayabiliriz gibisinden geri dönüşler oluyor. Ama dediği gibi Meleğin mikrositesi daha ağırlıklı çalışıyor o tarafta. Onu sıfırdan var ediyor. Onun tasarım dili gerçekten çok iyi o noktada. Yani mecranın doğasına uygun Sıfırdan var etmek evet biraz daha problemli olabiliyor. çetrefilli bir iş gerçekten. Sizi bu konuda tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz keyif Okey, alıyoruz. harika. Peki bu işleri biliyorsunuz ki one shot yapmak için yapmıyoruz. Müşteriler arasında, ajanslarımız arasındaki kontaklarımızla bir güven ilişkisi oluşturmak adına işlerimizi sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Bunlar için ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Bu işleri sürdürülebilir yapmak için mesela.
Öncelikle tasarım trendlerini çok fazla takip ediyoruz. Yani burada Spotify tasarımı yapıyoruz diye kesinlikle Spotify'a bağlı kalmıyoruz. Yine aynı şekilde user experience ve user interaktif dizaynına uygun olan tasarım trendlerini mutlaka takip ediyoruz. Materyal dizaynları olsun, işte flat dizaynları olsun, oradaki renk stilleri olsun. Biz her zaman bunların işte 2020'deki gelişimini de 2025'teki gelişimini de takip etmek zorundayız tasarımcılar olarak. Bu tasarımları takip ederken ama bir noktada da yine Spotify'ın arayüzüne sadık kalmaya çalışıyoruz. Çünkü Spotify da aslında bu tasarımlarını, yani kendi arayüzünü geliştirirken takip ettiği bir trend var. Onun trendiyle bizim takip ettiğimiz trendleri birleştirerek bir tasarım çıkartıyoruz ortaya. Bununla ilgili eğitimlere katılıyoruz. Mesela Arda yani biz gitmişti. kreatif ekip olarak sürekli böyle eğitimlerin takibindeyiz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışına da çok fazla gidiyoruz. Geçen sene mesela Barcelona'ya gitmiştik kreatiften birkaç arkadaşla beraber. Orada bir Spotify etkinliği vardı, oraya katıldık. Gelişimleri hep takipteyiz. Zaten kendinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi bizler satış ekibi olarak çok net bir şekilde gözlemliyoruz ve sayenizde de ilk başta da belirttiğim gibi aslında satış anlamında, yeni satış argümanları oluşturma anlamında bizde çok fazla beslediğinizi söyleyebilirim rahatlıkla. Peki bunca güzel bilgiyi aldık, izleyicilerimizle paylaştık. Peki yeni mezun olacak arkadaşlarımıza sizler gibi yetişmeleri için, sizler gibi tasarımlarını etkileyici, kullanıcıları harekete geçirecek ve onların duygularına dokunacak şekilde oluşturabilmeleri için onlara ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Biz tasarımcılar aslında birer kullanıcıyız. Öncelikle tasarım yapmadan önce kesinlikle kendimiz kullanacakmış gibi bakmamız gerekiyor her şeye. Bol bol mecraları takip etmeleri gerekiyor. Bu televizyon olabilir, gazeteler olabilir, dergiler olabilir. Yine aynı şekilde oyun oynarken arada çıkan reklamlar olabilir. Spotify'ın üzerinde çıkan reklamlar olabilir. Bunları çok dikkatli izlemeleri gerekiyor. Hatta bunu yaparken bizleri eleştirebilirler. Yani atıyorum buton neden solda değil diye düşünüp belki de o butonu kendileri sola koyarak bir tasarım yapabilirler evde kendileri. Bu şekilde aslında yapılmış tasarımları inceleyerek ve onların birebirlerini yapmaya çalışıp daha sonra onları geliştirmek üzerine kurulu bir dünya yaratırlarsa kendilerine daha hızlı gelişebileceklerine inanıyorum. Yani biz de bu şekilde yaptık zamanında. Şahane. Evet. Yani yetişen arkadaşlarımıza, sektöre girmeye meraklı olan arkadaşlarımıza o zaman buradan bir çağrıda bulunalım. Eğer bizlerin yapmış olduğu tasarımları Spotify ya da diğer sorumlu olduğumuz platformlarda görür ve bunları şöyle geliştirebilirdiniz aslında gibi bir önerileriniz olursa lütfen bizle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer ki programımızı faydalı ve sizlere bir şey katmış olarak düşünüyorsanız ve beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu programlar aynı zamanda iTunes ve Spotify'da da mevcut. Oradan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hoşçakalın. ederiz. Of. Ne oldu, siz de hissettiniz mi? Bir değişik bir şeyler Ya oldu bir sanki. hacklendik galiba. Galiba burada da hacklediniz. Helal olsun size. Arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment company